Today we are in Karaköy Güllüoğlu, one of the best baklava shops in Istanbul. This place is located in the Beyoğlu district of the European side of Istanbul. Baklava is a popular dessert in Anatolia, the Middle East and the Balkans. Baklava is a dessert made with sherbet of nuts placed between filo dough. There are many debates about the origin of baklava, the beloved dessert of Anatolia, the Middle East and the Mediterranean. The Greeks claim that the Ottomans saw what they saw from Byzantium, according to American journalist Charles Perry, who argues that the baklava is not from Byzantium but from Central Asia. It's not a dough job like koplava or baklava, but a kind of confection. Among the two layers of beaten sesame and boiled honey are walnut, hazelnut, almonds or poppy mixed with honey is done by putting sherbet. Whether in the roots of baklava, in ancient Greece, in Byzantium, or in traditions of nomadic period of Turks or Arabs, it's necessary to accept that the Ottoman period received a delicate and refined look that could be described as a classical baklava of today. The oldest Ottoman record about baklava is the Topkapı Palace kitchen books belonging to Fatih period. According to this record, baklava was baked in Sarajevo during the satirical years 878. In the middle of the 17th century, Evliya Çelebi, who was a guest of Bitlis Bey's house far from Istanbul, wrote that he had baklava. Nadir Güllü, the fifth generation representative of the Güllü family, which has been making baklava since the 1800s, turned a small shop open in Karaköy into a baklava factory in 1949 and has been serving the same flavor in Karaköy since those years. Hadi gidelim. Nadir Bey çok teşekkürler önce bizi kabul ettiğiniz için burada. Şununla başlamak istiyorum. Siz tabii anlatacaksınız baklavanın her şeyini ama şöyle bir savaş var aslında Türkler ve Yunanlar arasında. Baklava Türklerin mi Yunanların mı? Muhammed, önce kısa cevap, ürün güzel yapanındır. Ama tabii güzel yapanın ama bu işe de bir gönlünü yüreğini koyan var. Mesela ben 200 yıllık firmanın 5. kuşağıyım. 7. kuşak torunlarım var. Kardeşim ve çocuklarla beraber aile şirketi zaten yapıyoruz. 70 küsur yıllık Karaköy'deyiz. Şubemiz yok. Zaten benim çocukluğum Rum, Ermeni, Musevi ile geçti. En iyi müşterim Yunanlardı zaten. Yunanlılar devamlı ürün gönderiyorduk burada. Evet. Kim kime ürün gönderiyorsa ürün onundur. Kim ürünü güzel yaparsa, gideceği ülkeye göre yaparsa oluyor. Bakın gördüğüm ustalarımız gece saat 3'te uyandılar. Her 2 saat çalışıp 1 saat dinleniyorlar. 3'te uyanıp buraya geliyorlar. Tabii. Baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Peki baklava nasıl Türkiye'ye geldi? Baklavanın Tarihinden bahsedelim biraz. Baklavanın doğduğu yer şu anda Karaköy'deyiz. 200 metre ileride Topkapı Sarayı, Kuşhane Mutfağı vardı. Bu Kuşhane Mutfağı'nda doğdu baklava. Orada padişahımız fethettiği yerlerden savaşçılar, ressamlar, mutfak sanatçıları gibi vesaire hep getirirlermiş. Sarayda en iyileri. Ve 6.000 kişi her gün yemek çıkarmış. Çeşitli başları da padişaha ve vezirlere sürekli çeşitli tatlılar, savaşa giden padişah ve vezirlere enerji olsun diye baklava çeşitleri yaparlarmış. İşte dedemin dedesi, biz Antepliyiz, Mekke'ye giderken kervanlarla Şam'da görüp Antep'e getiriyor. Kebap, lahmacun, baklava çeşitlerini Gaziantep'te, işte bundan sonra aileye geçiyor. Baklava emek istiyor. Evet, o yüzden de gelelim bu emeğe yakından Evet, bakalım. şimdi görelim bakalım bıçağın takırtısı nasılmış. Hadi görelim. Ay, kiminmiş görelim. Hadi bakalım içeri geç. Gel buradan. Hadi. Bu aşama ne aşaması? Şimdi bu yufkayı ne kadar ince açtığını anlamak için padişah. Gördün mü bak. Bak sallıyorum. Şimdi hamam gibi. Elini uzat. Bak elle. İnce açıp açmadan anlamak için şunu ne yaparmış? Altın lira. Bak gördün mü altın? Padişah mı yapıyor bunu? Yok. Padişaha yaranmak için çeşitli başları gerilmiş. Bak padişahım dermiş. Nasıl ince açtığını anlatmak için altını tutarmış. Eğer bu delerse iyi açtı. Delmezse açamadı. Bak ne kadar ince açmış. Bu çok önemli. İşte
Yunanistan'da hiç kimse veli ustalara emek verip açmıyorlar. Sonra konuşuyorlar. İşte bak biz ne yapıyoruz? Padişahın saraydakini yapıyoruz. Bakın. Geldi attı al şu. Wow. Bak ay bak içine deldi. Gördün mü? Deldi. Bak deldi. Delmeseydi eğer altın böyle üstte kalsaydı şöyle iyi açmadı derdi. The dough is often so thin that the flag we put behind it is visible. This is how the difference the Greek baklava and Turkish baklava is revealed. Şimdi arkadan tut bir dakika. O kadar ince ki Türk bayrağını Gördün mü? net bir şekilde neredeyse Çek görüyoruz. bırak. Bayrağı çek. Tekrar getir. Çek bir daha getir. Çek getir. Şimdi bekle. Nadir dolama is his own invention named after Nadir Güllü. It's made of 12 layers of filo dough. It's wrapped in a wrap. A large number of large peanuts are placed in between. Since the number of filo dough is less than other baklavas, the cooking time is also less. Şey var, şerbet. Yani şeker değil, şerbet. Ya yarısı su, yarısı şeker ve içinde sitrik asit limon koyun, limon. Bak, Az önce bak. büyük emekler sonucu beraber yaptığınız Bak, baklava içi fıstık yemyeşil, üstü altın sarısı. Hemen veriyorsun. Koş 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 hemen. fırından çıktı. Şimdi şerbetlenmeye gidiyor. Yavuz Bey burada mı? Şerbet denizinde Gördün mü? Kaynıyor. Bakteri mikrop sıfır. Bütün dünyanın kitlendiği, bütün milli şeflerin oh my god dediği bir sahne geliyor. Sonra geliyoruz buraya bakıyoruz Muhammedciğim. Ürünleri kontrol etmeden satışına yolluyor. Burada Yavuz ustamız var. 50 yıllık. Bu Ayhan'la koordine çalışıyor. Her gün üründe hata varsa gelip söylüyor. O da ona göre iptal ediyor. Yani bizde yemediğimizi yedirmiyoruz. Bakın dedim hata ya. nasıl oluyor He? mesela? Fırıncıda da hata olabiliyor, ustada da hata olabiliyor. Hava da nemli olabiliyor. Evet. Kalite kontrol oluyor mu? Tabii kalite kontrol mühendisimiz işte. Bakıyor. Bak yıldızını gördün mü? Her yıldız 10 yıl. Az önce Evet, yaptığınız. evet. Bu da Sizin şurubiyet, özeliniz. havuç dilim, fıstıklı sarı sarması, cevizli burma. Bak cevizi bol, %80 ceviz. Bu da cevizli sarı sarması. Bu da %80 ceviz. Bak proteini, karbonhidratlarından yüksek ürünler var. Evet. Şimdi bir de yemesi üreteyim. Hadi bakalım. Tamam. Evet Muhammed şimdi geldik baklava yemeye. Vurunca hangisi canı istiyor? Ha, şimdi ısır yarıya kadar. Şuradan tut ısır yarıya kadar. Önce göz, kulak, hış dedi. Koklamak 3, damak 4, mide 5. Ey onu, ey. Bak şerbet damlamıyor. İşte Yunanistan'da damlıyor. Damlıyor. Damlıyorsa tatlıdır. Bu baklavadır. Gördün mü? Bu hısseyi niye dedi? 40 kat yufkayı çok ince açtık. İşte becerikli Ayhan Usta fırında, taş fırında pişirdi. Bu Karadayı dediğimizde şerbeti çok özel verdi. Hem damlamıyor, hem hış diyor, ağız eriyor. İşte sanat bu. Azı karar, ortası yarar, çoğu zarar. İyi baklava için bir şey çok önemli. Yöresinde, mevsiminde alınmış ham madde. İşi bilen ehil usta. Bir de işin patronu, işin ustası olacak. Yunan gençlere Bak, baklava dersi. Yunanlı gençlere baklava dersi. Bu Yunanistan'da ürün verdiğimi duyanlar buraya geldi. Bizim üretimde, sen nasıl geldin üretimde çekim yaptın? Geldiler burada ders gördüler. Bir. Göstereyim mi şöyle? Göster. Evet. Karaköy Güllüoğlu Yunanistan'ı da tatlandırıyor. Bak haber. Bu Yunan gazetesinde çıkan haber. Bak Karaköy Güllüoğlu Yunanistan'ı da tatlandırıyor. Şöyle görsün izleyicilerimiz. Bu Atina'da ürün verdiğim yerin resmi ve Yunan'a Türk baklavası. Sizin logonuz da var orada. Evet, evet. Baklavas. Yalnız burada baklava, oraya gitti baklavas oldu. It was the subtle taste of sweetness. It doesn't overpower, and I like that the richness in it. And then I feel that it was really fresh. Like over here, I really like the quality. And you can also taste the difference in quality between different areas. Somehow there is thicker syrup versus thinner syrup, the crunchiness. So you can actually see the difference in different stores. And So, did you know baklava is like Turkish or Greek before? in one of the stores we went,
they had some history, and they said somebody from Turkey went to Persia and then they learned the recipe and made it better here. But it took its place on its own. It's like tulips. Everybody thinks it's Dutch, but it's actually from this area. So it's like that. But so they made it their own kind of idea. Yeah, exactly. So, thank you. Is that is Well, I've eaten it before, but not in Turkey. It's my first visit to Turkey, and this is the best I've ever had. It was recommended by our tour guide. It's different from what we can get in the United States. I think we get the Greek because it's very watery with a lot of syrup. So this is good, very buttery. Do you think baklava is Turkish or Greek? I know there's a debate on that. I like the Turkish, so I think it's Turkish. Fine. I think the flour or the pillow is really like it melts in your mouth, so it's very good. Not too sweet, and then the same thing. It doesn't have that heavy syrup like the one we have from Greece. Yeah. So you liked also the Turkish one? Oh yes. I prefer the Turkish. Thank you so much.